Merhaba arkadaşlar. Bugün Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı firmasının analizini yapacağız, hissesinin analizini yapacağız. Birlikte inceleyeceğiz, ayrıntılarına bakacağız. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu her videomda söylüyorum zaten. Ayrıca BIST 100 firmanın A'dan Z'ye sıralayarak gidiyorum. Bugün sıra Emlak Konut'ta. Ancak sizin merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben de bir an önce çeker, bir iki gün içerisinde yayınlamaya çalışırım arkadaşlar. Sıralamanın dışına çıkarım. Mutlaka yazın. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 62 kuruşluk satış yaparken bu yıl 11 kuruşluk satış yapabilmiş. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Stok tutma süresi 424.6 günden 5873 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Alacaklar 186 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 13 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 146 gün uzamış arkadaşlar. Cari oran trendi pozitif. Cari oran 1,78, geçen yıl oran 1,51'di. %18'lik bir likit artışı gerçekleşmiş. Cari oran seviyesine baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir. Likit oran seviyesi yetersiz çünkü asit test oranı 0,18 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Bu da bizim için olumsuz. Nakit ağırlığına baktığımızda azaldığını görüyoruz. Nakit ve benzerleri varlıkların geçen yıl %25.8'ini oluştururken bu yıl %21'ine kadar düşmüş. Buradaki azalış bizim istediğimiz bir düşüş değil. Günlük ödemeler için nakitliğe baktığımızda yeterli nakit var. Şirket ödemelerinin ek bir nakit girişi olmasa bile 193 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranı yeterli. Kaynak dağılım içerisinde öz kaynakların oranı %46. Uzun vadeli yükümlülükler %1 iken kısa vadeli yükümlülükler %54. Öz kaynak trendinde artış var arkadaşlar. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %265 artmış. Toplam borç trendinde azalış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0,63 iken bu 0,54'e gerilemiş. Bu da varlıkların geçen sene göre daha az borçla finanse edildiği anlamına geliyor. Bu da bizim için olumlu. Toplam borç seviyesine baktığımızda normal. Kaldıraç oranına göre normal seviyede şirket borçluluğu var. Net borç seviyesi düşük. FAVÖK'ün 0,6 katı, FAVÖK'e kıyasla düşük kaldığını görüyoruz. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yüksek çünkü öz kaynakların 1,17 katı. Öz kaynaklara kıyasla yüksek ancak tutar olarak baktığımızda kabul edilebilir düzeyde bir borcu var. Satış finansmanında borç kullanımında artış var. Buradaki artış finansal borçlar için kullanılmış. Bu da finansman maliyetlerinde artışa sebep olabilir. Bu da bizim için olumsuz. Kısa vadeli borç ağırlığında azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %60.1 iken bu yıl %53.6 seviyesine gerilemiş. Bu da daha uzun vadeli, daha rahat borç çevrim imkanı oluşturabileceği için bizim için olumlu. Finansman borç ağırlığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %6. Geçen yıl bu oran %9'du. Buradaki gerileme bizim istediğimiz bir gerileme. Finansal gider trendinde azalış var. Finansal borçlar geçen yıla %300 artmış geçen yıla göre. Finansal giderler ise yıllık bazda %45 azalmış. Azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yeterli çünkü faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin tam 5 katı. Bu yüzden de rahatlıkla karşılanabilir durumda. Faaliyet kâr marjının artış, net kâr marjında yine artış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen %11 iken bu yıl %28'e yükselmiş. Net kâr marjı %20'ymiş. Yine %20 ancak işte %1 bile etmeyecek kadar bir artış var. Faaliyet kâr marjına baktık, neden arttığına bakarsak satışların maliyetinin oransal olarak azaldığını görüyoruz. Öz kaynak kârlığında artış var. Öz kaynak kârlılığı geçen yıl %-24 iken bu yıl %7'ye yükselmiş. Yani burada ne demek? Şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 7 TL'lik kâr elde ediyor. Öz kaynak kârı neden arttı dersek buradaki kârlılıktaki artışlar verim işte borçtaki düşüşler gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda azalış var. Aktif kârlılığı geçen %8,5 iken bu yıl %3,6 seviyesine gerilemiş. Ciro büyümesinde azalış var arkadaşlar. Satışlar yıllık %43,4 azalmış. Enflasyondan arındırılırsa %0 bir ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda artış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %69'luk artış meydana gelmiş. Net kârda ise %158'lik bir artış var. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için bizim için olumlu. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması da riskli bir durum olduğu için olumsuz. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem, faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem, stoklardaki azalışlarla ilgili düzeltmeler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. İşletme faaliyetlerinden nakit elde edemediği için faiz giderlerini karşılayacak kadar para yapamadığı için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyuyor. En büyük yatırım harcısı maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz.
Buradaki negatiflik yine borçlanmaya olan ihtiyacı artırabileceği için olumsuz. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerken dönemlik toplam nakit akışı yine negatif arkadaşlar. Geçen yıl yani tam bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık emlak konuta şu anda 1661 TL'miz olacakmış. Yani %66'lık bir kar elde edilmiş nominal olarak. Enflasyonun %45 olduğunu düşünürsek işte %20'lik gibi reel kar elde etmiş. BIST 100'ün ortalaması 1246 olmuş. Dolara yatırsaydık 1175 TL'miz olacaktı. Mevduata yatırsaydık 1700 TL'lerde paramız olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2245 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1525 TL'miz olacaktı. Yani burada dediğimiz gibi şu an reel olarak da kar elde etmiş. Bu bizim için değerli. Altının üzerinde getiri sağlamış. BIST 100'ün üzerinde, doların üzerinde getiri sağlamış. Mevduat ve Bitcoin'in ise altında kalmış. Ancak mevduata da yakın bir getiri sağlamış diyebiliriz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda emlak konutun 10.02 olduğunu görüyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklığı 8.43 iken mali kuruluşlar 11.93. Burada sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi bir sektörün altındayken bir sektörün üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani kısmi olarak olumlu diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda emlak konutunun rasyo değeri 0.64. Gayrimenkul yatırım ortaklığı 0.75 iken mali kuruluşlar 1.55. Burada yine sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi her iki sektör ortalamasının altında. Burada daha da değerli olan bence 1'in altında kalması. Yani affedersiniz, yani şirket eğer tüm mal varlıklarını satsa bile buradaki defter değerini piyasa değerinden daha fazla bir paraya elde ediyor. O yüzden de hissinin fiyatının ucuz olduğunu düşünüyoruz. PEG rasyosunda istediğimiz 1'in altında olması arkadaşlar, sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Mali kuruluşlar sektörü 0.15 iken gayrimenkul yatırım ortaklığı 0.1. Emlak konutunun ise rasyo değeri 0.06 yani 10.000 ile 6. Sıfıra bir hayli yakın. Sektör ortalamanın altında olması PEG rasyosu açısından bize hissenin ucuz olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda emlak konutunun rasyo değeri 9.82 iken gayrimenkul yatırım ortaklığı 12.11. Mali kuruluşlar ise 18.4 olarak gözüküyor. Burada yine her iki sektör ortalamasının altında. Her iki sektör ortalamanın altında olması da bizim istediğimiz bir durum. Bu yüzden olumlu. Dünün verilerine göre hissenin fiyatı 13.60 TL, hisse başına kar 1.4 TL. Piyasa değeri 51.7 milyar TL iken ödenmiş sermayesi 3.8 milyar TL. Net borcu 2.3 milyar TL arkadaşlar. Firmanın değeri de piyasa değeri artı net borç olarak baktığımız için 54 milyar TL olarak gözüküyor. Temettü bilgilerine baktığımızda en son 12 Nisan 2023'te temettü vermiş. %2.78'lik bir oranla. Oran olarak baktığımızda hayli güzel. Yani gayet iyi bir oranda temettü vermiş. Ancak en son 12 Nisan 2023 tarihinde vermiş. Yani neredeyse 2 yıl olacak. Hani bir daha ne zaman verir onu da birlikte bekleyip göreceğiz. Toplam dağıtılan kar payı 98 milyon TL olmuş. Bedel sermaye potansiyeli ise %2034 olarak gözüküyor. Çok yüksek olduğunu söyleyemeyeceğim. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip et, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım sık sık karşınıza düşecek. Ve daha çok bir araya geleceğiz arkadaşlar. Birbirimizden faydalanacağız. Eğer sizin de farklı fikriniz varsa ya da bu hisse hakkında düşündüğünüz bir şeyler varsa yorumlarda yine mutlaka belirtin. Oradan da sohbet edelim arkadaşlar. İyi günler.